Evliyim. 3 çocuk babasıyım. Bir evladımı geçen sene Temmuz ayında bu çağın hastalığından kaybettik. Eee, 2. oğlum, o birinci oğlumdu. 2. oğlum Japonya'da yaşıyor. Japon gelinimiz var. Orada 2 tane torunumuz var. Eee 2018 yılında Japonya'ya gittim torunumu görmek için. Gördüm. Orayı çok beğendim. Eee, Çok güzel bir yer. İmkânı olanların, her Türk bir vatandaşının oraya gidip bir ibret alması gerekir. Anlatmakla bitmez. Çünkü her şeyle kuralcılar, çok güzel. Yaşamları da güzel, çevresi de güzel, her şeyi güzel. 3. oğlum da 3 çocuk babasıyım. 3'ü de erkek olduğu için 3. oğlum diyorum. 3. oğlum da burada sarayda çalışıyor. Yıldız Sarayı'nda görevli. Eee Desinatör ve halıcılık okulunu bitirdi. Eee Bu arada kendi okulunu bitirdikten sonra da 5 tane üniversite daha bitirdi. Halen de devam ediyor okula. Ondan da 2 tane torunum var. Bir erkek, bir kız. Japonya'dakilerin ikisi de erkek torunum. Birinin ismi Kaan, büyüğü, küçüğün ismi Halil. Buradakinin de büyüğün ismi Alp Emir. İkincisi kız torunumun da Zeynep Cemre. Biz Osmanlı zamanında Elazığ'dan büyük dedemiz bana anlatıldığına göre ata biniyor. Trabzon'a gidiyor atla. O zaman vesayet yok. Atı orada satıyor, gemiye biniyor, buraya geliyor. Aslımız Elazığ'dayız. Ama bana Elazığ hakkında bir şey sorsanız fazla bir bilgim yok. Çünkü yani orada doğmadığım için, orada büyümediğim için bilmiyorum. Yani buraya alışığız. İstanbul'a aşığıyım. Ondan sonra babam burada Yeşildirek'te oturmuşlar. Mahmut Paşa İlkokulu'na gitmiş. Okulda okurken bile teneffüs aralarında hayat şekeri satarlarmış. Eskiler çok iyi bilirler. Böyle bir küp şeklinde kağıtlı hayat şekerleri varmış. Onları satmışlar. Babamın babası gazete müvezziymiş. Cağaloğlu'nda gazeteyi alıp sırtında ta Silivri Kapı'ya kadar gidermiş. Anlatıldığına göre İstanbul'da o Aksaray taraflarında Fındıkzade'de, Fındıkzade'nin eski ismi zaten Taşkasap, onu ben de biliyorum, bana da söylenmişti. O Çukurubostan, Ali Paşa, Koca Mustafa Paşa, Sümbül Efendi, oralara gazete dağıtırlarmış. Hep ahşap evler, ahşap konaklar varmış o zaman. Ondan bu gazetecilik, müvezzilik mesleği amcama, babama geçmiş. Amcamın çocukları sonra devam etmiş. Ben de okulu bitirdikten sonra Hürriyet Gazetesi'ne girdim. Bu da babamın sayesinde olmuş oldu. Orada çeşitli görevlerde bulundum. En son yaptığım iş dağıtım gece amirliğiydi. Onu başarılı bir şekilde yaptık. 10 sene orada çalıştım. 10 sene sonra bizim genel müdürümüz, Allah rahmet eylesin, Nezih Demirkent'ti. Benim babamın arkadaşı vardı, Saadettin Demirkol diye, Mahmut abi diye lakabıyla çağrılırdı. O beni yanında himaye etti. Ben girdikten sonra o izin yapmaya başladı. Çünkü çok böyle bir hararetli,
meşakkatli bir işti. Ben ona izin yaptırıyordum. O da beni alıştırdıktan sonra o da bana izin yaptırıyordu. Seviliyorduk, sayılıyorduk. Evlendim. Evlenince beni şeye alınmasını istedim. Yani vardiyaya alınmasını istedim. Ama yok, gece sen orada çalışırken biz rahat ediyoruz denildi. Orada da başımdan çok olaylar geçti. Gazetecilik o zaman yapılıyordu. Hürriyet gazetesi sahibi Erol Simavi bir gece ansızın gelebiliyordu. Gelip kontrol ediyordu. Öyle bir patron şeyi yoktu. İnsanlara yüksekten bakmazdı. O da rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun. Gelirdi, kontrol ederdi, şey yapardı. Yani hiç üzülmeyin derdi. Hatta yılbaşlarında hediye verirlerdi bize. Çok özür dilerim. Bir arkadaşım aralarında konuşurken bu sene ne verecek bize Erol Simavi diye çok affedersiniz hani bizim şeylerimiz var ya, kol saati verecek derlermiş. Elinden de böyle uygunsuz hareket yaparmış. Erol Simavi'nin kulağına gitmiş. O sene kol saati hediye ettiler. Ondan sonra işte ben gececilikten şey olunca, ayrılınca istifa etmek zorunda kaldım. İstifa edince bir nakliye firmasında muhasebeye girdim. Orada muhasebe görevini yaparken Kadırga'da doğduğum evde ki evi 1983 yılında sattık. Biz 75-74 yılında Kuzguncuk Fethi Paşa Korusu'nun orada bir daire aldık. Oraya taşındık. Taşınmamızın sebebi evimizin küçük olması. Ev 1,5 odalı evdi. Bir holü vardı. Holde tezgah vardı. Tezgahın üzerinde herkeste yoktu ama bizim evimizde vardı, hava gazı vardı. Herkes bizim zaman, benim çocukluğumda pompalı gaz ocakları kullanırlardı. Hatta onu da aşağıda kiracımız vardı. O doğalgaz kullanmazdı. Pompalı gaz ocağı kullanırdı. Basardı fitili basar şişirildi. Ondan sonra gazı dökerlerdi. Sonradan böyle bir ince bir tel vardı. Ucunda da sivri. Onun havası alınırdı. Mavi olduğu zaman yemeği üzerine korlardı, pişirirlerdi. Benim doğum yerim Kadırga. Doğduğum hastane Gülhane Parkı'nın orada bir çınar ağacı vardır. Halen de mevcuttur. Tramvay yanından geçer. Onun karşısında esnaf hastanesi. Ben orada doğmuşum. Benim kanatlı nüfus kağıdım var. Nüfus kağıdında bu nüfus kağıdı Alemdar Nüfus İdaresi'nden verilmiştir diye yazmaktadır. Halen onu saklarım. İlkokula Kadırga İlkokulu'nda başladım. Kadırga İlkokulu çok eski bir okul. Bu 1902 tane orada ahşap konak varmış. Eski tarihçesine dönersek Menemenciler Konağı deniliyor. 1928 yılına kadar bu okul çeşitli branşlarda öğretim vermiş. Mesela bir tanesi Dişçilik Fakültesi burada açılmış. İlk Dişçilik Fakültesi. Tıbbi okul olarak görev yapmış. Ondan sonra 4. yanlış hatırlamıyorsam 4. ve 61. ilkokul diye. İlk önce 4. ilkokul açılmış. Talep çok olunca yetmemiş. 2 tane bina, bu ahşap bina Menemenciler Konağı bağış yapılmış bu Menemenciler sahipleri tarafından. Çoğalınca
sınıflar yani okul talebeleri çoğalınca 61. İlkokul diye bir daha okul açılmış. Ondan sonra öğretim yılına 2 okuldan devam edilmiş. Tabii ki biz bunları bilmiyoruz. Bizim büyüklerimiz anlatıyor bize. Zaten bunu araştırılırsa da gerçekliği görülür. Sonra bu okul yıkılıyor. Yıkıldıktan sonra oradaki öğrenciler Gedikpaşa ortaokulun bulunduğu yeri binaya gidiyorlar. Yarısı orada bitiriyor, yarısı öbür tarafta bitiriyor. 1951 yılında yeniden bu okul betonarme olarak yapılıyor. 1951 yılından sonra Kadırga İlkokulu olarak devam ediyor ama yine 4. ve 61. yanlış değil herhalde öyle söylemiştim. Öyle devam ediyor. Sonra ismini Kadırga İlkokulu olarak alıyor. Sonra 1974 yılında bu okul deprem güçlendirmesi yapılıyor. Üzerine bir kat daha çıkılıyor. 20 derslik bir okul haline geliyor. Ben o okulu bitirdim. Ondan sonra Gedikpaşa Ortaokulu'na gittim. İlkokulumuzun önünde parkımız vardı. Şimdiki parkımız güzel ama o zamanki bana göre daha güzeldi. Kum havuzu vardı. Bir fıskiyeli havuzumuz vardı. Benim çocukluk resmim vardır orada. Çekilmiş hatıra olarak saklıyorum. 2 tane salıncak vardı. Bir tane büyük, bir tane küçük. Bir tane kaydırağımız vardı. Kaydırakla kum havuzuna giderdik. Yani kayardık aşağıya. O küçük şeyde de salıncakta da sallarken halamın oğluyla beraber kardeşimi sallıyorduk. Kardeşimin başına geldi. Buradan oluk oluk kan gelmişti. Onu hiç unutmam. Kardeşim, 3 kardeşiz. Benden sonra bir erkek kardeşim var, bir de kız kardeşim var. Erkek kardeşim de Kadırga İlkokulu'na gitti. Kadırga tulumbacılarıyla anılan bir semttir. Aynı zamanda da futbolcu yetiştiren bir semttir. Adeta bir futbolcu fabrikasıydı. Bizden önce Kadırga Parkı top sahasıymış. O zaman bayram yeri oradaymış. Parkın karşısında bir çeşme var. O çeşmenin üstüne çıkıp sporcuları seyrederlermiş. Tabii ben onu görmedim. Ben şu anda 67 yaşındayım. Ben görmedim. 1953 yılına kadar orada top sahası, bayram yeri devam etmiş. Hatta bende fotoğrafları var. Pythonlarla o şimdiki Kadırga Parkı'nın olduğu yerde de bayram yerinden insanları alıp Aksaray tarafına götürüp dolaştırıp getirirlermiş. Bu arada bu parkta çok anılarımız oldu. Yani bütün oyunlarımızı, her şeyimizi var. Burada ciklenmit ağacı vardı, ciklenmit toplardık. Bu Sokulu Mehmet Paşa Camisi'nin içinde de ciklenmit ağacı vardı. Ciklenmit toplardık. Hatta siyah torba içerisinde ciklenmitleri bir sarı olan vardı, benekli. Bir de siyah olan vardı. Siyah olan daha tatlıydı. Biz bunları toplardık, çocukluğumuzda satardık. Ondan sonra Kamış içinde şeye giderdik. Florya tarafına giderdik. Menekşe'ye giderdik. Kamış toplardık. O kamışla da bu ciklenmitlerin çekirdeklerini atardık. Çok güzel günler geçirdik. Çok güzel yaşadık. İyi ki
Biz çok şanslıyız. O günleri gördük. Bisikletçimiz vardı, bisiklete binerdik. 3 tane bisikletçi vardı. Yusuf abi, Fahri abi, Cinci'deki yine bir amcamız vardı. Orada 3 tekerlekli bisiklet bulunuyordu. Ona binerdik. Sonra büyüyünce 2 tekerleklilere binmeye başladık. Sonra bisikletçilerden yakınlık kurardık. Böyle birkaç arkadaşımız. Kiraya verildiği zaman bir saati şu kadar lira denilirdi. Gelmediği zaman gider derdik ki ya işte abi bu gelmedi. Acaba bisikleti mi kaçırır? Ben bunun peşine düşeyim, arayayım mı? Derdik. Hem bisiklete sevdamız geçerdi hem de bisikleti arardık. Ondan sonra bir de benim dayım İETT'de çalışıyordu. 1968 yılında şeye gitti, Almanya'ya gitti işçi olarak. Oradan çocuğuna bisiklet yollamıştı, Pinokyo. O bisikleti çocuklara teslim etmemişti, bize vermişti. Dayımlar 4. Levent'te oturuyordu. O bisikleti bizim evimizin üst katında kömürlük vardı. Kömürlüğe koyduk. O kömürlükten ben gizli gizli alır, her gün Kadırga'dan sahile çıkıp Ataköy plajlarının oradan döner geri gelirdi. Artık biz de bisiklete bine bine cambaz gibi olduk. Bir gün gözlerimi kapatıyordum. Bir gün ellerimi bırakıyordum. Bir gün Kadırga'dan içeri girmektense Çatladı Kapı tarafına doğru giderken gözlerimi kapatıp gidonu da bıraktık boşa. Gözümü bir açtım, kayalıkların üzerindeyim. Üzerimde de babam Allah rahmet eylesin. Bizim zamanımızda böyle hazır triko, böyle hazır elbiseler yoktu. Kapalı Çarşı'nın Mahmutpaşa çıkışında sol tarafa tarakçılara girince babamın terzisi vardı. Orada bana bir elbise diktirmişti. O elbiseyle gittik. Şimdi düştüğüm yere ben bisikleti düşünüyorum. Ne cevap vereceğim babama, anneme, ne cevap vereceğim diye. Ondan sonra halbuki dizim parçalanmış, daha yeni elbisemin dizlik gitmiş. Geldik eve. Dedim anne dedim bisikletten düştüm ama dedim bisiklete bir şey yok. Babam kızmaz bana herhalde dedim. İyi de oğlum dedi. Bak dedi dünya kadar para verdi. Sana elbise diktirdi dedi. Bu ne olacak şimdi dedi. Dedim anne ben orayı görmedim dedim. Bu acımıyor bile dedim. Kanıyor ama acımıyor dedim. İşte. Ondan sonra tabii o zaman da çocukluktan çıkmak üzereydik. Çıkmıştık yani. Sonra annem onu aldı. Kapalı Çarşı'da örücüler vardı. Örücülere götürdü. Belki o kadar da bir para verdi. Oraya hiç belli olmadı. O maceram da öyle. Bizim Kadırga semti göç alan bir semtti. Bu semtte neden dolayı göç alınıyordu? Suriçi olduğu için biz o zaman Eminönü bölgesine bağlıydık. Sonradan Fatih bölgesine bağlanıldı. Göç almasının sebebi iş yerlerinin hepsi Kapalı Çarşı'da, Mahmutpaşa'da, Mısır Çarşısı'nda, Eminönü'nde mesela hal vardı. Buralarda olduğu için bu çevrede hep insanlar gelip buraya yerleşiyordu. Memleketinden gelen insanlar muhakkak buranın kültürüne uyuyorlardı. Biz büyüklerimize karşı çok saygılıydık. Büyüklerimizi sayıyorduk. Onlar da bizi seviyorlardı. Ben hep büyüklerim yanında oturmaktan zevk alırdım. Çünkü anlattıkları şeylerden bir şeyler öğrenirdik. Şimdi okula giderken biraz önce söyledim mi bilmiyorum. Parkın içinde, Kadırga İlkokulu'nun karşısındaki parkın içinde ağacın arkasına saklanırdık. Sınıfa girdiğimiz zaman
öğretmenimiz işte şöyle yaptın, böyle yaptın diye laf söylemesin diye çekinirdik. Çok dikkat ederdik. Kadırga Parkı 1 Temmuz 1953 yılında açılıyor. Biraz önceki mevzunun devamı olarak söyleyeyim. Ondan sonra buradaki top sevdası, top oyunları, işte müsabakaları Cinci Meydanı'na gidiyor. Cinci Meydanı'nda yapıyoruz. Biz orayı Cinci Meydanı olarak biliyoruz ama sonradan Cündü Meydanı denildi. Biz Cündü Meydanı'nı ben şahsım olarak kabul etmiyorum. Biz Cinci olarak bildik. Halen de Cinci olarak devam ettiriyoruz. Her iki sahada da yani biz 53 yılından önceki sahada Kadırga Parkı'nın olduğu sahada ve Cinci Meydanı'nda çok ünlü futbolcularımız yetişti. 1940'lı yıllarda mesela Çengel Hüseyin, Beşiktaşlı, bu Kadırga'dan yetişmedir. Daha birçok isimler var. Muharrem Boysan abimiz Beşiktaş'ta oynadı. Ondan sonra Şekerspor'da oynadı. Vefalı Nedim var. Galatasaraylı Tarık Küpoğlu var. Galatasaraylı Büyük Mehmet var. Büyük Mehmet 16 yaşında Kadırga'dan direkt Galatasaray'a gidiyor. Metin Oktay'la beraber top oynuyor. Oynadı gördüm. Ondan sonra futbolunu çok güzel bir şekilde oynardı. Kızdığı zaman topu orta sahadan alıp kaleye kadar gidip gol atardı. Lakabı da Ördek Mehmet'ti. Paytak Mehmet de derlerdi. 1949 yılında doğmuştu. O da Kadırgalıydı. O da Elazığ kökenliydi. Kasım ayında onu kaybettik. Onun bütün işlerini hemen hemen ben yapıyordum. Maaşını falan ben alıyordum. Beni çok severdi. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Ona da çok güzel bir cenaze töreni hazırladık. Kulüp başkanımız Mustafa Cemalettin İnanç, Kadırga için çok büyük bir şanstır. Bizler Kadırga'yı terk ettik ama o terk etmedi. 20 küsur senedir Kadırga'da başkanlık yapıyor. Ben de şimdi onun ekibinde görev yapıyorum. 2. başkanım. Biz Kadırga Spor Kulübü olarak semti ayakta tutan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Her sene 250-300 kişiye her gün Ramazan'da iftar veriyoruz. Her sene başarıyla bu işi bitiriyoruz. Şu anda bu organizasyonları en büyük organizasyon eden de benim. Başkanıma yardımcı oluyorum. Şu anda bile 2024'ün iftarlarını neredeyse hemen hemen hepsini kapatmış durumdayız. Bu da çok büyük bir başarıdır. Övünmüyoruz ama gururluyuz. İnsanlar bir araya geliyorlar. Bu iftarı verenler hep bu semtin insanları. Bir araya geliyorlar, toplanılıyor. Eski yaz dönemlerinde sahura kadar duruluyordu. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de kalıyordu. Yani böyle bir semt, böyle bir kültür, böyle bir yer görmedik diyor. Devamlı bizden bahsediliyor. Halen de bahsediyorlar. Yani anlatmakla bitmez. Neresinden? İnanın bir de bizim spor kulübümüzün karşısında bir bostanımız vardı. Şu anki spor kulübümüz Kadırga Parkı'nın içinde bulunmaktadır. Onun karşısında meslek lisesi var şu anda. Onun öncesi bostandı.
Bu bostanımız çok güzeldi. İstanbul'un çeşitli yerlerinde bostanlar vardı. Bu bostanlardan her mahalle sebzesini, meyvesini tedarik ediyordu. Kendi kendimize yetiyorduk. İnanın şöyle sırık domatesler olurdu. Parçaladığımız zaman köpükler çıkardı. Mis gibi kokardı. Orada patlıcanı, biberiydi, işte ıspanağıydı, marulu çok güzeldi. İncir ağaçları vardı. İncir ağaçların incir sinekleri vardı. Birbirlerine dölleme yaparlardı bu sinekler. Ondan sonra dut ağaçları vardı. Arif Ağa diye bir rahmetli bostana bakan bir abimiz vardı. Güzel sesi vardı. Oradaki sebzelerin ismini söyleyerek gelenlere çağrışım yapardı. Arnavuttu kendisi. Allah rahmet eylesin. Kapının girişinde de, bostanın kapısının girişinde de at ahırları vardı. Eskiden at arabaları vardı İstanbul'da. Mesela kapının girişine en sondaki at ahırı, bizim mahallemizde bir tane sucu Hasan amcamız vardı. O atın oraya koydu. Su dağıtırdı mahallede. Bizim her evlerimizde küplerimiz vardı. O zaman buzdolabı yoktu. Küplere suları gelir, boşaltılırdı. Bir de Kumkapı'da şimdiki Göç İdaresi'nin hemen yan tarafında buzcu vardı. Böyle 4 metre, 5 metre boyunda buzlar kesilir. Ondan sonra alacağın miktara göre ortası delinir, bir iple bağlanır, işte getirilir. Evde o küplere konurdu, soğuk olurdu. Bazı evlerde de kuyular vardı. O kuyularda sebzeler, işte şeyler saklanırdı. Evlerde tel dolap vardı. Buzdolabı yoktu. Tel dolaplara konulurdu. Şeylerimiz, kuyruk yağı kullanılırdı, vite yağı kullanılırdı. Beyaz çiniden kovalar vardı. Oraya bir teneke alınırdı, konurdu içine. Onlar karıştırılır, ona göre yemekler yapılırdı. Ama muhakkak eskiden kuyruk yağı kullanılırdı. Ondan sonra daha işte bir evlerde, daha önce de söyledim ya, şey yoktu, banyolar yoktu. Tuvalette banyo ihtiyacını karşılıyordunuz. Hafta sonları olmazsa olmazı herkesin bir hamamı vardı. Kadırga hamamına giderdik. Erkekler kısmı, kadınlar kısmı ayrıydı. Bu hamam halen devam etmekte. Çok nezih bir hamamdır. Eskilerden halen gelip orada, yani buradan Kadırga'dan taşınsalar bile buraya gelip bu hamamdan faydalanılıyor. Şimdi şu anda turistik amaçlı oldu ama yine de eski şeyini koruyor. İçeride odalar vardır. Özel odalar vardı. Birinci katta falan anahtarını alırdın, içeri giderdin güzelce, işte temizlenip paklanıp çıkardık. Bayanların kısmı ayrıydı. İşte yine aynıydı, devam ediyordu. Esnaflarımız vardı. Esnaflarımız çok muhterem insanlardı. Onların hepsini, çoğu ahirete intikal etti. Hepsini rahmetle yad ediyorum. Bir tane Şekerci Mehmet'imiz vardı. Adeta Kadırga'da bu kişi bir muhtar vazifesi görüyordu. Onun bir telefonu vardı. Kimsede telefon yoktu. Güler yüz şekercisi Mehmet Er. Telefonu 22 97 05. Birisi birini aradığı zaman ona haber verilir. Oradan telefon açılır idi.
Bayramlarda burada şeker kutuları yapılırdı. Eskiden bayramlarda bir yere gittiğiniz zaman boş gidilmezdi. Bayrama 10 gün kala o Şekerci Mehmet'in olduğu yerde kutular hazırlanırdı. Kutunun alt katına lokum konurdu. Üzerine bir kağıt, ondan sonra badem ezmesi, badem şekeri, kağıtlı şeker, lokum işte altta da vardı. Böyle 1 kilo, yarım kilo yapılıyordu. Ben de yardım ediyordum. Zevk alıyordum. Mehmet amca da beni çok severdi. Ondan sonra onu güzelce böyle bağlardık. Hatta o kurdela gibi oluyordu ya üstü. Onun nasıl yapıldığını merak ederdim. Makasın ucunu böyle taktığınız zaman, çektiğiniz zaman böyle o kıvrılırdı. Üzerine bir süs verirdi. Orada o gül reçeli satardı. Meşhurdu gül reçeli o zamanlar. Helva satardı işte bilmem sigarasıydı bilmem nesiydi. Tam teşekküllü bakkal değildi. Şarküteri cinsindendi. Bir de Şevket bakkalımız vardı. Allah rahmet eylesin. O bakkal da çok nezik bir bakkaldı. Burada böyle büyük büyük fıçılar vardı. Nohut ayrı, pirinç ayrı ve şey ayrı. Tam teşekküllü bir bakkal dükkanıydı. Sonra köşe başında Muhtar Kamil abimizin yeri vardı. Emin Sinan muhtarıydı. O tekel bayisiydi. Kapısının önünde de ayrıca Sportoto bayisiydi. Büyük bir levha vardı. Tebeşirle yazılırdı işte. 13+1'di işte. 13 maçtı sonra 13+1 oldu. Yazardı işte Galatasaray, Fenerbahçe maçları yazardı. Akşam bittiği zaman televizyon yoktu işte. Radyodan dinlenirdi. Sonuçlar oraya yazılırdı. İnsanlar gelirdi, toto oynarlardı, gelir bakarlardı. Ben işte 10'da kaldım. İşte az para alacağım. İşte 13'ü hiç tutturanı görmedim ben. Tutturan oluyordu ama orada görmedik tabii ki. İşte 7'de kaldım, 5'te kaldım falan gelip orada kontrol ederdi. Onun yanında Halit amca vardı. O da rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun. Şimdi onun oğlu Hamza abi ve torunu Tolga işletiyor orayı. Onun yanında fırınımız vardı. Pazar günleri evlerimizde güzel kahvaltılar yapılırdı. Çünkü babalar evde oluyordu pazar günleri. Sıcak ekmek alırdık. İşte Hamza abiden, işte Halit amca babasından veya Şekerci Mehmet'ten veyahut onun karşısında Çakır amca vardı. Oradan insanlar kaşar peyniri alırlardı. Alemdağ tereyağı vardı paketin içerisinde. İşte böyle şeyler alırdık. Mutluyduk. Yani yokluk içinde herkes yokluk çekiyordu ama mutlulardı. İnsanların yüzü gülüyordu. Benim babam gazetecilik yaptı. 5 kuruş 5 kuruş birikti. Biz haram yüzü görmedik. Babam her eve gelişinde eli boş gelmezdi. Gedikpaşa'da Palabıyık Recep vardı. O meşhur bir manavdı. Bıyıkları böyleydi. Herkes tarafından tanınırdı. Çok güzel meyveler, sebzeler satardı. Onun altında Sümerbank mağazası vardı. Annemizle gittiğimiz zaman hani biraz önce de söyledim hazır elbise yoktu. Mahallelerde terziler vardı. O yerli mallar mağazası Sümerbank. Buraya girdiğin zaman işte top top indirirlerdi. Şurada şu renk var, şurada şu renk. İndir bakayım beğenmedim, indir bakayım beğenmedim. Şunu beğendim, şunu beğenmedim falan filan. Adamlara şey yaparlardı. Yani ikrah getirirlerdi. Yorarlardı. Ondan sonra şunu beğendim. Tamam. Kaç metre? 3 metre.
Kesiyorum hanım derdi. Makası vurduğu zaman daha onu geri almak yok. Onu ödeyeceksin parası. Öyleydi. İşte ilk televizyonlar 1970'li yılların başında geldi. Gedikpaşa'da Üst Geçit'in Tunay abinin babasının bir yeri vardı orada. O televizyonu oynatırdı. Bir de aşağıda ekmek fırının yanında bir yer vardı. Ses yayını yapardı. Millet meraktan bakardı. Önünde dizililerdi, bakarlardı. Televizyonda o zaman işte Türkiye'ye gelmişti. O zaman görmüştük. İlk maçımızı ilk toplu olarak televizyonu şeyde seyrettik. Kadırga'da Tulumbacılar Kahvesi diye anılan herkes tarafından Mütallip amcanın kahvesi diye bilinen yerde Mehmet Ali Kılay'ın gece maçı vardı. Gece 3'te seyrettik. Çok kalabalıktı. Ondan sonra bu kahve hakikaten çok ünlü bir kahveydi. Halen de devam ediyor. Oğlu Arif abi işletiyor şu anda. Allah ona da sağlıklı, hayırlı ömürler versin. 1934 doğumludur kendisi. Benim babamın yakın arkadaşıydı. Onun babalığı da işte Mütallip amca da beni çok severdi. Babam hafta sonları herkes bu kahveye giderdi. Bir kahve kültürü vardı. Onun karşısında Kenan'ın kahvesi vardı. Kayserilerin kahvesi olarak diye adlanırdı. İş çevresi hep orada olduğu için hafta sonları insanların dinlenme yeri olarak kahveye giderdi. Kahve kültürü vardı. Bu iki kahvenin sandalyeleri birbirine karışırdı. Şimdi ortasından yol geçiyor ama o zaman yol yoktu. Orada oturuluyordu. Hatta garsonlar birbirlerinin şeylerini şaşırıyorlardı. Tabaklarını, çanaklarını o ona karışıyordu, o ona karışıyordu. Sonra anlaştılar aralarında. O porselen tabakların beneklidir. Kırmızı olanları bir taraf seçti, mavi olanları bir taraf seçti. Öyle ondan sonra karışmadı. O Mütallip amca çok çalışkan bir insandı. Tulumba vardı orada. Tulumbacılar kahvesi diyoruz ya. Tulumba halen devam ediyor. Ben çocuktum. O tulumbayı çekerdim. O da böyle fıskiyeli bir şey vardı. Kovası vardı. Orada ortancalar vardı. Onları sulardı, şey yapardı. Yine çocukluğumda bahsetmiştim. O Sucu Hasan amca vardı. O Sucu Hasan amcanın bizim mahallemize getirdiği zaman su hani küplere bırakıyoruz dedik ya. Bir de Sokulu Mehmet Paşa Camisi'nde hayır olarak bağış yapılıyordu. Su bırakılacaktı. Ben onu zar zor o merdivenlerden çıka çıka yukarı götürür. İlla ben oranın suyunu ben gideyim ben dökerim derdim. Onun da sebebi at arabasına beni bindirip at arabasından gezdiriyordu. Ondan sonra at arabasını kullanmayı öğretti. Hoşumuza gidiyordu. Yani eğlenilecek bir şey yoktu. Biz kendiliğimizden bir şeyler yapıyorduk. Yani boş arsalarımızda çivi saplardık. O çivileri de tren yoluna götürürdük. O çivilere şimdiki çivi gibi değil, mıh derlerdi. Böyle kalın kalın çiviler ahşap evlere çakılan çiviler. Onlar düşüyordu bir şekilde işte falan filan. Biz onları şey yapardık. Tren geçtiği zaman ezilirdi. Onlar dümdüz olurdu. Girerdik, saplardık. Eğer çakı bıçağı vurursak çakı bıçağından işte öyle çizgi oyun oynardık. Körebe oynardık. Saklambaç oynardık. Ondan sonra birdir bir oynardık. Yani kovalamaca oynardık. Parka giderdik, eğlenirdik. Mevzular nereden nereye gidiyor? İşte bir oraya atlıyorum, bir oraya atlıyorum ama işte herhalde beğenirsiniz, bilmiyorum. Ondan sonra
Bir de Ramazanlarda büyüklerimiz, mesela benim babam, Sucu Hasan amca, fen işlerinde çalışan Kemal abi, bunlar hepsi rahmetli oldu. Hepsinin mekanları cennet olsun. Küreli Hamdi abi, işte 10 kişi, 15 kişi toplanırlardı. Her akşam bir teraviye ayrı bir camiye giderdik. 30 gün, 30 Ramazan hep ayrı camiye giderdik. Kadir Gecesi'nde de Sokulu Mehmet Paşa Camisi'ne giderdik. Sokulu Mehmet Paşa Camisi'nde Sakallı Şerif gösterilirdi. Bu Sokulu Mehmet Paşa Camisi gerçekten görülmesi, gezilmesi gereken bir yer. İznik çinilerinden yapılmış. İçerisinde Kabe'den kopup gelen 4 tane Hacerül Esved taşı var. Ünlü bir camidir. Bunlar Sokulu Mehmet Paşa, yanlış söylemiyorsam, sadrazamlık yapmış. Hazarfen Ahmet Çelebi ile beraber bunlar çok iyi, samimi arkadaşlarmış. Rivayete göre aklıma geldi, anlatayım. Mimar Sinan'a Sokulu Mehmet Paşa cami yaptırmak istemiş, yerini bulmuş. Sokulu Mehmet Paşa Camisi'nin de eski yeri öğrendiğime göre kiliseymiş. Buraya cami yapmış. Camiyi yapınca Hazarfen Ahmet Çelebi'yi çağırmış, demiş ki gel demiş, bak bir cami yaptım, göreceksin ne kadar güzel işte. Hakikaten cami çok güzel, görkemli, güzel. Hazireleri var falan filan var. Ondan sonra yukarıda da Osmanlı zamanında kalan Helvacıbaşı'nın bir İskender Ağa'nın şeyi var, bir camisi var. Bizim çocukluğumuzda minaresi yıkıktı, şimdi yapıldı, edildi falan. Şimdi orası da ibadete açıldı. Ondan sonra işte Hazarfen Çelebi'ye diyor ki gel diyor, bak diyor, gör diyor, işte şöyle güzel, böyle güzel. Hakikaten hocanın namaz kıldırdığı yerin yanında böyle 2 tane yuvarlak şey vardır, sütun vardır, sağlı sollu. Onu çevirirsiniz. O deprem için yapılmış. Ondan sonra işte geliyor, bakıyor, çok samimiler ya, gidiyor diyor ki işte Mimar Sinan diyor ki ya ona öyle yaptım, bana da öyle bir cami yapacaksın ki demiş. Dillere destan olsun demiş. Bana yardımcı ol demiş Mimar Sinan'a. Mimar Sinan da Üsküdar'da kuzey ve güney rüzgarlarının kesiştiği noktada bir cami yapmış. Adını Kuşkonmaz Camisi olarak biliniyor. Neden? Üstüne kuş konmuyor. O da öyle bir şey. Bu Sokulu Mehmet Paşa Camisi çok ünlü bir camidir. Burada tarihi filmler çevrildi. Ben burada bütün sanatçıları burada tanıdım çocukluğumda. Hatta Köroğlu filminde de oynadım. İşte o mesela kalın kalın böyle topuzlar vardır, vururlar. O süngerdendir, uçları kesilmiştir, bilmem nedir. Ağır gibi olur, gülle gibi olur falan filan. Çarıklar giydik ayağımıza. İşte bir odada at değiştirildi, boyandı güya, siyah at girdi, beyaz at çıktı falan. Ama Cüneyt Arkın'la Fatma Girik çevirdi bu filmi. Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın caminin avlusunda bir sundurma var. Aşağı yukarı 3 metreden fazla, 4 metre yüksekliğinde. Oradan atın üstüne atladığını, dublör kullanmadan atın üstüne atladığını ben gördüm. Yani çok büyük sanatçıydı. İşte ben Cüneyt Arkın'ı orada gördüm. Fatma Girik'i orada gördüm. Ondan o arada oynayan Danyal Topatan vardı. Kadir Savun vardı. Hayati Hamzoğlu vardı. Erol Taş vardı. Ondan sonra ben onları orada gördüm. Orada tanıdım. Edus'unu orada gördüm. Türkan Şoray'la çok yakınlığımız oldu ben çocukken. Türkan Şoray'a üşüşüyorlardı. Biliyorsunuz, şimdi de halen devam ediyor. İmzalı resim isterlerdi. Başa demedi. Bana dedi gel
yardımcı ol derdi. Beni severdi. Esmerdim ben. O zaman beni de çok seviyordu. Sevimliydim de. Şimdi zaten görüyorsunuz halim artık. Saçları beyazlandı, ihtiyarladı. Ondan sonra dağıt derdi bunları. Dağıtırdım. Bana kalmadı. Dedik sen üzülme. Ben sana mektupla göndereceğim dedi. Hakikaten geldi. Ben onu saklıyorum. Türkan Şoray imzalı benim postayla gelen resmi var. Hülya Koçyiğit'i orada tanıdık. Edison'u orada tanıdık. Tamer Yiğit'i orada tanıdık. Suzan Avcı'yı orada tanıdık. Nonna Bella'yı orada tanıdım. Yıldırım Gencer'i orada tanıdım. Bu Metin Akpınar, Zeki Alasya orada tanıdık. Bütün artistleri orada gördük. Yaptık. Yani çok güzel günler geçirdik. Mutluyduk. Babam bizi her zaman hiç böyle bir şeye imrendirmedi. Her şeyi gördük. Rahmetli babam babaanneme her gün bir avuç para verirdi. Gazete sattığı için bir avuç para verirdi. Babaannem de beni çok severdi. O bir avuç parayı her gün bitiriyordu. Yoldan simitçi geçiyor. Yaşlı bir amcamız vardı Camekan'da, simit satardı. Ben alıyordum. Yanımdaki arkadaşa da. İlla bu da alacak. Ona da. O parayı bitirirdim. Ben tramvayları gördüm. Babaanneme derdim, babaanne çocuğum işte. Kadın elinde baston, karşıdaki evin taşında setine oturuyor. Çıkıyor her gün orada oturuyor. Babaanne illa beni tramvaya bindir. O kadına eziyet ederdim. Yani ben şimdi yapıyorum. Beni elimden tutardı, Sultanahmet'e götürürdü. Şimdi orada Minyontaşı denilen bir yer var. Onun orada Hafız Mustafa'nın vardı. Dükkanı vardı. Onun önünde tramvay durağı orasıydı. Hani şimdi tünelle Taksim arasında çalışan o kırmızı tramvaylar var ya. O oradaydı. Oradan bindirdi kadıncağız beni. Allah rahmet eylesin. Bizi götürürdü. Bir durak sonra divan yolunda inerdi. Nedir benim gönlüm olsun. Bir de memleketten babaanneme yollarlardı. Leblebi, badem içi, kuru dut. O her zaman cebinde olurdu. Sevdiği çocuklara, gördüğü çocuklara hep verirdi onlardan. Cebinden verirdi böyle. O tramvayları bir de öyle bir anı anlatayım. Boksör Necati diye bir şoförler cemiyetinde Malatyalı bir abimiz vardı. Onun da annesi Rukiye teyze bende emeği çoktur. Beni büyütmüştür. O boksör Necati dediğimiz abimiz divan yolunda iki tramvay yan yana geçerken motosikletten arasından geçerdi. Yüreğimiz ağzımıza gelirdi. Derdik ki ya parçalanacak, çarpacak, bilmem ne yapacak. Bunları da gördük. Şimdi Kadırga'ya dönersek tekrar yine aklıma bir şey geldi. Burası göç alan bir yer dedik. İnsanlar buraya geldiği zaman dedik buranın kültürüne ayak uyduruyorlardı. Saygı vardı, sevgi vardı. Göç alan yerlerden de Arnavutlar vardı. Elazığlılar vardı. Malatyalılar vardı. Kastamonular vardı. Bu Kastamonular turşuculardı. Taşköprülülerdi. Cinci sahasının orada depoları vardı. Çembertaş turşucusunun çok büyük fıçıları vardı. Yani merdivenden çıkılıyordu üstüne. Fıçıların içine. Oraya turşu kurarlar. Bir tane de meşhur turşucu Şükrü diye bir turşucu vardı. O da Çembertaş'tan Beyazıt'a doğru giden yerdeydi. Onun da deposu
Kadırga Liman Caddesi üzerindeydi. Küçük Ayasofya tarafındaydı. Bir de evde turşu kuranlar vardı. Hikmet abi vardı. O Hikmet abi işte el arabasından o havuzlu kahvenin yani Mütalip amcanın kahvesinin önünde köşesinde dururdu. Onlar cumartesi, pazar günleri maç müsabakaları vardı Cinci'de. 3-4 tane turşucu gelirdi oraya. Kimisi kavanozda badem satardı. Ondan sonra kimisi böyle el arabasından gelirdi. Vallahi o turşu suları kana kana içerlerdi. Ondan sonra esnaflar vardı işte tatlıcılar vardı. Ondan sonra aşureciler vardı. Aşureci vardı. Aşureci Hatip amca vardı. Kazanda pişirirdi. Güğümde. O güğüme doldururdu onları. Güğüm şeyler vardı. Omuz askılığı vardı. Bir tarafında camekan, bir tarafında güğümlü şey. O camekana olana soğuk aşure kordu. Öbüründe sıcak aşure olurdu. Bunu okulun önünde ve o tulumbacılar kahvesinin önünde getirir satardı. Akşama kadar bitirirdi onu. Cumartesi, pazar günleri hani kahvenin önleri kalabalık oluyordu derdim ya. Bir tane Nuri abi diye bir boyacı vardı. Her gün orada dururdu. Cumartesi, pazar günü olduğu zaman 20 tane boyacı olurdu. O da sinirlenirdi. Yani ama hepsi de iş yapıyordu. Bir gün kahvedeyim çocuğum. Meriç abi diye bir abimiz var. Allah hayırlı ömür versin. Bana dedi ki bir rakam söyle. Şaşırdım çocuğum. Ne rakamı söyleyeceğim? Babamın yüzüne bakıyorum. Babam dedi ki söyle oğlum dedi. İşte 1'den 6'ya kadar rakam söyle. Söyledik. Aradan 5-6 saat geçti. Meriç abi geldi beni havaya atıyor tutuyor. Havaya atıyor tutuyor. Ne oldu dedim. Altılı kazanmış. O zaman at yarışları çok oynanıyordu. Bizim de tren vardı. Şimdi yenisi yapılıyor. Ama eski güzelliği daha güzeldi. O trenden gidiyorlardı. Gazlıçeşme'de hipodrom vardı. Orada işte Zeytinburnu'da orada at yarışlarına gider gelirlerdi. Yine bir şey aklıma geldi. Bu tren mevzusu açıldığı zaman hafta sonları komşularla toplanır veyahut ailece Kumkapı istasyonuna gider, trene biner, Florya'ya giderdik. Florya'da orman vardı. Orada bir su vardı. Suyun yer kapalım, işte suya yakın olalım diye. Annelerimiz evde zeytinyağlı dolmalar, işte kızartmalar, işte bilmem börekler, çörekler yapardık, giderdik. Kahvaltı yapardık. Ondan sonra işte eğer mangal yapabilirsek mangal yapardık. Duruma göre, şeye göre, taşıyacağımız eşyaya göre. Sonra oradan denize giderdik. Annelerimiz orada dururdu. Biz denize girerdik, gelirdik. O zaman Güneş plajı vardı, Haylak plajı vardı. Çok güzel plajlardı. Sonradan Ataköy'de bir plaj yapıldı. Çok lüks bir plajdı. O çok güzeldi. Şimdi onu yok ettiler. Yok orada o plaj. Oraya da babamın bir arkadaşı vardı, rahmetli Necdet amca. Babamın Beyazıt'ta tezgahı vardı. Oradan beni sabahları alırdı. Kamyonetle, Dodge kamyonetler vardı, gazete kamyonları. O şeye giderdik, Ataköy plajına. Plaj zamanı plaja götürürdü beni.
Piknik zamanı, Mayıs olduğu zaman Hıdrellez'de de Belgrad Ormanı'na giderdik. Daha öncesinde de mahallede bir Hüseyin abi diye bir kamyoncu abimiz vardı. Bir de otobüs vardı. Bu otobüsler şeydi, burunlu otobüsler, içten takma motorları vardı. Önde kol vardı, kollan çevrilirdi, çalışırdı. Bütün mahalle dolardık onun içine. Kumburgaz'a, Celaliye'ye giderdik. Oradaki plajlara giderdik. O zaman evli yok orada. Hasırdan barakalar var. Kim hasırdan barakayı kaptıysa en lüks yerde. Yoksa işte bayanlara da erkeklere de havlu tutulurdu. Mayolar orada giyilir, orada çıkarılırdı, gelirdi. Dönüşte de kavun karpuz tarlaları vardı. Kavun karpuz tarlaları vardı. Oradan kavun karpuz alınırdı. Hiç 5 kuruşa veriyorlardı yani para mara değildi. Böyle güzel etkinliklerimiz oluyordu. Gidiyorduk, geliyorduk. Ondan sonra babamın Beyaz Saray'ın oradaki tezgahının orada bir de Haydar Kütük diye bir tane şey vardı. Emlakçı vardı. Sabahleyin gelirdi derdi ki babama. Babamın ismi Kemal'di. Kemal derdi bugün yine 5 tane enayi kandırdım. 5 kuruştan Zeytinburnu'nda arsa sattım. Metrekaresi. Biz Sur içinde yaşayanlar hemen hemen herkes örflerine, adetlerine bağlı, kültürüne bağlı insanlardı. Karakol yüzü görmedik. Çok dikkat ederdik. Hırsızlık olurdu. Mahalle bekçileri vardı. Düdük çalarlardı gece. Birisi buradan düdük çalardı, birisi öbür taraftan düdük çalardı. Yani vukuatı yok der gibi. Eğer hırsızlık olursa, bir şey olursa kapılar kilitlenmiyordu. Hiçbir zaman kapılar kilitlenmiyordu. Hırsızlık olursa bekçi diyordu ki o hırsız buranın hırsızı değil. Bilmem nerenin hırsızı. Biliniyordu. Yakalanıyordu da. Komşuluk ilişkileri akşam olduğu zaman kapının önlerine oturulurdu. Kapı önünde komşular birbirinin yanına gelirdi, otururlardı. Eğer bir şey yaptılarsa birbirlerine ikram ederlerdi. Bir de o hani ağzınıza aldığınız zaman bırakamadığınız bir ay çekirdeği vardır. Çıtır çıtır onlardan kullanırdınız. Akşam olduğu zaman sahile çıkılırdı. Sahil kenarında oturulurdu. Kilimler serilirdi. Çay pişirilirdi. Öyle oturulurdu. Bir de bizden önce o sahil kenarı yokmuş. Yani ben görmedim. Babalarımız anlattığına göre. Surun dibinden, çıkışından hemen denize giriliyormuş. Sonradan Menderes zamanında işte 55 yılında başlamış Kennedy Caddesi, sahil yolu, işte bu Vatan Caddesi. Babamın anlattığına göre mesela Karaköy'den Tophane'ye doğru gidildiği zaman 2 tramvay yan yana geçemezmiş. Oralar açılmış falan filan. İşte bu insanlar orada sahile çıktığı zaman oturulurdu, şey olurdu. Biz çocuklar da oynardık. İşte ip atlardık. Kızlar ip atlardı. Biz de karışırdık aralarına. İşte oynardık. Saklambaç oynardık. Bir de sahilin kenarında hani bu yapıldıktan sonra Kennedy Caddesi deniz tarafında kayaların yanlarında çayhaneler vardı. Küçük küçük iskemlelere oturulurdu. Orada çay içilirdi. Kumkapı'nın girişinde meyhaneler vardı. Restoranlar vardı. Fazla bir şimdiki gibi meyhane yoktu. Bir meşhur Köragop vardı.
Ondan sonra bir de Kumkapı'nın girişinde vardı. Bir de Kadırga'nın çıkışında Kale Restoran vardı. O Kale Restoran'ta uzun yıllar Hüdayi Aksu diye kör ama şarkıcı gelirdi oraya. Ondan sonra sadece o kalede şey olurdu, yani sazlı sözlü bir eğlence olurdu. Öbür taraflarda yoktu. Şimdi Kumkapı'da turistik bölge oldu. Her yerde sazlı sözlü eğlence oluyor. Önceden Köragav'ın yeri vardı. Ben görmedim. Önceden kayığın üstünde yapıyormuş. Mendirek vardı. Dalga kıran vardı. Sonra bir mendirek daha yapıldı. İkinci mendirek yapıldı. Oradaydı. Sonra karşı tarafa taşınıyor. Orada ufak meyhaneler var. Ben çocukluğumdan az çok hatırlıyorum. Sonra içeriye geçtiler. Bir Köragav'ın yeri vardı. Ama içeride ne yapıldığı bilinmezdi. Perde vardı. İçki içilirdi. Yapılırdı. Otururlardı. Muhabbet ederlerdi. Şimdi her şey apaçık. Turistik bölge. Olması gereken bir şey. Turist geliyor. O Kumkapı'nın ortasında bir tarihi çeşme vardır. Halen devam ediyor. O çeşme de çok şeydi. Oradan çıkılıyordu. Sahile çıkılıyordu. Arabalar giriş çıkış yapıyordu. Şimdiki şu anda meyhanelerin olduğu yerden giriyordu. Kumcular vardı orada. Bir tane ayağı sakat Kumcu Ali abi vardı. Babamın arkadaşıydı. Burunlu bir kamyonu vardı. Ondan sonra bir tane 88 numaralı otobüsümüz vardı. Kadırga Karaköy diye çalışıyordu. Bu Kadırga İlkokulu'nun arkasında yurt vardı. Bu yurtu Aynur Hayat Çıkmazı'ndan işliyordu kapısı. Burada o deniz gezmiş falan burada kalmış. Kaldı yani. Kalmış değil, kaldı. Bu 88 numaralı otobüs oradaki halka çok yarıyordu. Şimdi yokuşu çıkamayan insanlar o 88 numaralı otobüse binip Aksaray'da iniyorlardı. Aksaray'dan bir daha vesayete binip Haseki'ye, Cerrahpaşa'ya, Çapa'ya gidiliyordu. Bir de benim meziyetim var. Bu eski İstanbul'da bundan 40 sene, 50 sene önce çalışan otobüslerin numaralarını ezbere bilmem. Bir açılışta bundan 10 sene kadar önce Spor Sergi Sarayı'nda Hayri Baraşlı Bey beni yaptılar. Dediler ki bu İstanbul'u çok iyi biliyor. Bu çalışan otobüsleri biliyor falan filan. O beyefendi de beni yoklama yaptı. 35 numara nereye gidiyor? Dedim Koca Mustafa Paşa Eminönü. Şu nereye gidiyor? Bu nereye gidiyor? Bir tane de ben ona sordum, bilemedi. Sonra dediler telefonunu alın dediler. Görüşelim dediler. Ben arkasına düşmedim, gitmedim. Bu 88 numaralı otobüsümüz çok işe yarıyordu. İnsanlar yani o okula giden çocuklar, üniversite talebeleri Beyazıt'ta iniyorlardı. Beyazıt'ta üniversiteye gidiyorlardı. Kapalı Çarşı'ya giden Kapalı Çarşı'ya gidiyordu. Hani göç alan yer diyorduk ya, niye burası göç alıyor? Kapalı Çarşı'nın olmasından, Eminönü'ndeki halin olmasından, Mısır Çarşısı'nın olmasından, Mahmut Paşa'sının olmasından, Bakırcıların olmasından falan diye. Eskiden evlenen insanlar Kapalı Çarşı'ya muhakkak gidiyordu. Çünkü kuyumcu oradaydı. Mobilyacı oradaydı. Mesela bu Fenerbahçeli Engin Verel var. Onun babası mobilyacılık yapıyordu. Benim babamın arkadaşıydı. Ondan sonra gelinlikçi oradaydı. Halıcılar oradaydı. Hediyelik eşyalar hepsi oradaydı. Ama şimdi bakıyorsunuz her yer AVM olmuş. Kapalı Çarşı o kadar revaçta değil. Şimdi Kapalı Çarşı eskiden altıncılarına ünlüydü. Şimdi bakıyorsunuz lokumcular olmuş. Yani. Kapalı Çarşı'da ben ilkokula giderken
babama yardım olsun diye ben de o çarşı kapıdan girildiği zaman bir çeşme vardı. O çeşmenin önüne de ben de tezgah açardım. Orada şey yapardım. Gazete sabahleyin Kapalı Çarşı 8'de açılırdı. Ben 7'de giderdim. Tezgahı kurardım. Bir de orada çeşmenin yanında Allah rahmet eylesin bir Hamparsun Atamyan diye bir tane biletçi vardı. Ayakları kesikti. Ona yanında da Yıldız Kundura vardı. Onnik abi. O da gazetecilikten gelme. Eski gazeteci, matbaacı. Beni çok severlerdi. Beni aralarında işte şey yaparlardı. Aralarına alırlardı. O Hamparsun abiye biz yardım ederdik. Bazen o tekerlekli sandalyeyle elinde de böyle tahtadan şey vardı. Sürte sürte şeye giderdi. Bahçe kapıya. Bahçe kapıdan bilet alır. Tekrar gelir orada satardı. Ondan çok şey yaparlardı. Şakalaşırlardı. Bir gün ben bunları aldım. Ehliyetim vardı. Sonradan daha büyüdük tabii şey oldu. Aldım Onnik abi. Ben, o Hamparsun abi, bir de Zihni abi vardı. O da eski Akşam Gazetesi'nin, Hürriyet Gazetesi'nin ustabaşıydı. Onları aldım ben şeye götürdüm. Rumeli Hisarı'na götürdüm. Orada da bir resim çektirmiştik. O anı da var bende. Onu bazen gösteriyorum millete. Bunu tanıyor musunuz diye. Eskiler biliyorlar. Hoşlarına gidiyor. Ondan sonra mahallemizde düğünlerimiz eğer büyük kahve olursa orada nişanlar falan yapılırdı ama çok fazla olmazdı. Yümlü düğün salonu vardı. Marmara Sineması'nın orada. Beyaz Saray'ın içinde 2 tane düğün salonu vardı. Birisi Abdullah düğün salonuydu. Fakültenin yanında Şehzadebaşı'na giderken Kızılay düğün salonu vardı. Buralarda yapılırdı. Sinemalarımız vardı. Alemdar sineması vardı. Sabah girer, akşam çıkardık. Arka arkaya filmler oynardı. 4 film, 5 film birden oynardı. Biz içeri giriyorduk. Dışarı çıkmıyorduk. Öbür filme de kalıyorduk. Öbür filme de kalıyorduk. Daha önce Çembertaş'ta bir tane sinema vardı. Ahşap sinema. Sonra orası yıkıldı. Darüşşafaka oraya bina yaptı. Pasaj yaptı. İpek sineması, Şafak sineması. O eski olan yerde de bir de muhallebici vardı. Babam götürürdü beni oraya, o muhallebiciye. Sonra o yeni olan yere de yine muhallebici açıldı. Ondan sonra. Bu daha önce söylemiştim. Sultanahmet durağının orada Hafız Mustafa vardı dedim ya. O muhallebici deyince aklıma bir şey geldi. Babamın dayısı Maltepe'de otururdu. Maltepe Camisi'ni de yaptıranlardan birisi. Miralay'dı, Şevki Bey. Onun hanımı bize geldiği zaman o Hafız Mustafa'dan bana kağıtın içinde muhallebi getirirdi. Onun tadını unutamıyorum. Çok güzeldi. Ondan sonra sinemalarımız derken işte ona da devam edeyim. Marmara Sineması vardı. Azak Sineması, Azak Tiyatrosu vardı. Azak'ın yazlık sineması, kışlık sineması vardı. Bir de Azak Düğün Salonu vardı. Benim sünnetim orada oldu. Babam oraya hemen hemen sanatçıların hepsini getirdi. Çok güzel bir düğün yaptık. Çok yaramazdım ben. Küçükken çok yaramazdım. Kapının önünü, sinemaları bitirmedik. Kadırga'da ışık sinemamız vardı. Nil sineması vardı. Hisar'da bir sineması vardı. Ondan sonra yine Kumkapı'da sahil kenarında Akçınar sineması vardı.
Can Kurtaran'da bir sinemamız vardı. Yazlık sinemalarımız. Bu sinemalara gidilirdi. Çok güzel bir gece geçirilirdi. Sinemadan çıkınca da Kadırga'da tarihi simitçi fırını vardı. O simitçi fırınında çok güzel halkalar, çok güzel açmalar, çok güzel simitler yapılırdı. Ama akşamları şey çıkardı, açma çıkardı, şey çıkardı. Sinemadan sonra millet alırdı. O şeydeki daha önce bahsetmiştim. Bir tane ekmek fırını vardı. Hamza abinin babasının yanında. O ekmek fırınından bu simitçi fırının sahibi aynıydı. Mehmet amcaydı. Bu taraftaki simitçi fırının oğlu Niyazi abi vardı. Ona vermişti. O işletiyordu orayı. Oraya biz şey verirdik. Annelerimiz börek yapardı. Oraya götürdük. Bayramlarda baklava yapılırdı. Ona götürdük. Fiş vardı. Fişin yarısı kopardı. Numaraydı. 10 numara burada yazıyorsa 10 numara da burada yazardı. Bir tanesi bize verildi. Bir tanesi de tepsinin içine konulurdu. İşte giderdik, bakardık. Pişmiş, alırdık, getirirdik. O fırında Ramazanlarda şey çıkardı. Simitçi fırınında pide çıkardı. Çok güzel has pideleri çıkardı. Bazen bazı kişiler yumurtalı pide yaptırırdı. Bazı kişiler de Allah rahmet eylesin Mesut amca var. Bizim Cemalettin Başkan'ın babası, benim babam. Pastırmalı, sucuklu, kıymalı pideler yaptırılır. Böyle kapalı pideler yaptırılırdı. Orada çok güzel olurdu. Ondan sonra halkası çok güzeldi. Çok güzel halkaları vardı. Bir de ayrıca bizim semtimizde şeyler vardı. Şam tatlıcılar vardı. O Şam tatlıcılar Şam tatlılarını orada pişirirlerdi. Sıcak sıcak gelirle şerbet dökülürdü. Biz beklerdik, ondan yerdik. Çok güzel olurdu. O Şam tatlıcının birisi de Hikmet abiydi. O Hikmet abiyle çok dalga geçerlerdi. Kızdırırlardı adamcağızı. Çok neşeli bir insandı. Bir tane de Sıtkı abimiz vardı. O da Eynliydi. O da güzel tatlı yapardı. O Sıtkı abimiz ayrıca yazın dondurma yapardı. Totocu Hüseyin abi diye bir abimiz var. Onun bir ahşap evi var. Onun müstamekelesinde otururdu. Orada bahçede dondurma yapardı. Biz gider izlerdik. Vişne alırdı. Çilek alırdı. Hakiki dondurma yapardı. Dondurmayı böyle stiller vardı bakırdan. Böyle bir de şey var. Ahşap kova. Onun kenarlarına buzları dizerlerdi. Tuz atarlardı, kalın tuzu. Onu üst sağa, üst sola, üst sağa, üst sola çevirdi. Hani bugün Mado diye ünlü adlı dondurmacı var ya, hani ben böyle yapıyorum, böyle yapıyorum diye. Belki bizimki ondan daha öncedir. Onun lezzetine doyum olmazdı. Mesela o Sıtkı abinin yeşil bir arabası vardı. 3 tekerlekli. O biraz onun Tahsin Bey sokakta oturuyordu. Böyle yokuştu orası. Yardım ederdik çocuklar. Onu araba kaçmasın, hızlanmasın diye aşağı kadar indirdik. O da bize yalandan ucuna biraz sürerdi, dondurma verirdi. Macuncumuz vardı. Osmanlı macunu diyorlar ya şimdi. O macunlar satarlardı ama öyle güzel macunlar. Şimdikiler hepsi boya. Yani çok güzel macunlar vardı. Şey vardı. Leblebi tozu, leblebi helvası yaparlardı böyle üçgen. Onlar eskicilik yapardı. Kıl çuvalları vardı. Onlarla evlerden kap kaşık eskiler alıyorlardı. İşte eski üst baş alıyorlardı. Onun karşılığında para veriliyordu. Bir yandan da işte çocuklara da böyle helva satılırdı. Çok güzeldi o helvalarımız da. Kadırga'da yine bir tane leblebicimiz vardı. Uzun yıllar o leblebicilik yaptı orada.
Değirmendere'den fındık gelirdi. Fındık orada ayıklardı. Bazen ben de girerdim arasına, ayıklardım. Çok güzel olurdu. O leblebiler kavrulurdu. Şöyle şeyde. Ondan sonra kızamık şekeri vardı. Mesela doğum yapan insanlara lohusalıkta kızamık şekerleri vardı. Orada satılırdı, orada yapılırdı. O e, mahallemizde 3 tane gaz satan yer vardı. Bir bizim Özbekler Sokağı'nda Hasan amca vardı. Halit amca vardı. Daha önce bahsetmiştim. Halit İpek, Hamza abinin babası. Bir de Mesut amca vardı. Şimdiki kulüp başkanının babası. Bunlar gaz satarlardı. O zaman gazlı sobalar vardı. Ama herkeste yoktu. O gazları şeyde kullanırlardı. Pompalı ocaklarda kullanılırdı. Bir de yanması için de ispirto alındı. Şişelerde ispirto vardı. O gaz arabaları da burunlu arabalardı. Mesela bizim Özbekler Sokağı'na geldiği zaman dardı orası. Cumbalayı vardı. Onun yanından geçerken derdik ki yavaş sağ yap, sol yap. İşte araya yanaşırdı. Hortumları vardı. Hortumlarını çıkarır çekerlerdi. Sayaç vardı. Sayaçlarına Hasan amca derdi ki bana oğlum derdi dikkat et. Sayacı sıfırladı mı sıfırlamadı mı? Bazen böyle şeylikler yapıyorlarmış. Araba bazen istop ederdi. Yani daha önce de söyledim. Onun böyle uzun bir çubuğu vardı. Çubuğunu çevirirdi. Çevirince motor çalışırdı. Böyle kontak anahtarından değil. Yani çok güzel günler geçirdik. Çok güzel şeyler. Ha bir de yaz olduğu zaman sahil yolunda, Yenikapı'da, Küçük Ayasofya'da odun depoları vardı. Ondan sonra biz Küçük Ayasofya'dan yazın Ağustos ayında mesela Temmuz ayında, Ağustos ayında o odun deposuna giderdik. Böyle büyük büyük odunlar vardı. İşte gürgen olan, şey olan, işte babamdan giderdik. Babam derdi şuradan ver, şuradan ver, şuradan ver. Ondan sonra onların biçme makineleri vardı. Cahil cahil keserlerdi. Fehmi abinin bir de kamyonu vardı. Ondan getirirdik. Evin önüne dökerdik. Yani kamyon dökerdi. Sonra çocuklar, bütün mahallenin çocukları imece usulü onları kömürlüklere taşırdı. Birisi dizerdi yukarıda, aşağıdan yukarıya taşınırdı. İşte kiminki bodrum kattaydı, kiminki teras kattaydı, bizimki teras kattaydı. Oraya dizerdi. Ondan sonra işte annelerimiz, babalarımız onlara muhakkak ya bir bahşiş verirlerdi ya bir şey yaparlardı. Öyle hazırlık yapılırdı. Sonra bazı evlerde taş kömürleri, sobaları vardı. Karneyle taş kömürü verirlerdi. Karneyle dediğim zaman yani nüfus kağıdını götürüyordun. Ona göre taş kömürü veriliyordu. 500 kilo falan veriliyordu. Ama çok güzel taş kömürü, o güzel sobalarda yanıyordu onlar. Avuver sobalar vardı. Ondan önce avuver değil de başka bir ismini hatırıma gelmez. Böyle yuvarlak soba vardı, onu da yakıyordu. Şimdi şeyin tam aklımda değil. O sobada yandığı zaman çok güzel ev ısınırdı. Sonradan zor oldu. Bazı insanlar gaz sobası aldı. Vezir sobaları çıktı. Arkasında böyle bir tane çanta gibi bir şey vardı. Onlar doldurulurdu. Onlardan şey yapardı. Vallahi inanır mısınız? Bunlar hep bizim için biraz zor olsa da hepimizin yüzü gülüyordu. Sonra tüpler çıktı. 25oğlu diye bir firma Aygaz tüpleri şey yapıyordu. Bu divan yoluna bir yer açmıştı. Bir de Küçük Ayasofya açmıştı. Oradan tüp alıyorduk. Bir de Milan Gaz'ın
Şeyde Sultanahmet'in orada bir yeri vardı. Oradan da alınıyordu. Pazarlarımız vardı. Bir çarşamba pazarımız vardı. Dillere Destan. Şimdiki hapishanenin alt tarafında kuruluyordu. Her Gün gazetesi vardı. Onun alt tarafında kuruluyordu. Çok büyük pazardı. Çarşamba günleri kuruluyordu. Bize yürüme mesafesinden 10 dakika 15 dakika sürüyordu. Orada her şeyimizi alıyorduk. Naylon torba yoktu. Fileler vardı. O filelere doldururduk. Filelerle taşıdık. Kağıt, kese kağıtları vardı. O gri olan vardı. Bir de evde yapılanlar vardı. Bazı kendileri de yapıyordu. Mesela gazeteler sarf edilmiyordu. İki tarafa katlanıyordu. O ortasından biraz daha katlanıyorlar. Oraya üçgen yapılıyordu. Ondan sonra oraya hamur sürülüyordu. Yapışkan oluyordu. İşte onları ticaret olarak da böyle yapan da vardı. Satan da vardı. Kendimiz de kullandığımız da vardı. Oradan sebzemizi, meyvemizi alırdık, gelirdik. Bir de Perşembe pazarımız vardı. Şimdi Perşembe pazarı halen devam ediyor ama eski güzelliği yok. Biz oraya gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz oraya bakıyoruz. Perşembe pazarına. Vallahi inanın 10 kişiden ikisi Türk, gerisi Birleşmiş Milletler.